Bugün lezzetine doyamayacağımız nefis kızartmalı içli köfte tarifi hazırlayacağım. Derin dondurucuda saklayacağınız bu güzel tarife dilerseniz hemen geçelim. İçli köftenin iç malzemesini hazırlayacağım. Verdiğim ölçüleri birebir uygulayın arkadaşlar. İçli köftenin hamuru için 1 su bardağı esmer köftelik bulgur, 3 su bardağı da köftelik bulgur ilave ettim. 1 su bardağı irmik ilave edeceğim. Toplamda 5 su bardağı köftelik malzeme ilave ettim. Sıcak su ilave edeceğim. 5 su bardağı köftelik bulgura 3 su bardağı sıcak su ilave ettim. Malzemeyi iyice karıştıracağım. 1 yemek kaşığına yakında tuz ilave edeceğim. Onu da iyice karıştırıyorum. Üzerini streçle kapatıp yaklaşık olarak 15 dakika dinlendirmeye bırakacağım. İçli köftenin iç malzemesi için ocağa koymuş olduğum tavanın içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Küp küp doğramış olduğum soğanları tavaya alacağım. Toplamda yarım kilo soğan kullandım. Soğanları ilave eder etmez hemen içerisine 400 gram kıyma ilave edeceğim. Soğanlarla beraber kıymanın iyice pişmesini sağlayacağım. Kıymayı dana kıyma ve yağsız kullanmayı tercih ettim. Soğanlar suyunu çekene kadar iyice kavuracağım. 1 çay kaşığı tuz ilave edeceğim ve kavurmaya devam edeceğim. Kıymayı iyice kavurdum. Gördüğünüz gibi soğanlar suyunu çekti. Toplamda 10 dakika boyunca kavurmam yeterli oldu. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ilave edeceğim. İlave ettikten sonra ocağın altını kapatacağım. Islamaya bırakmış olduğum bulgurun üzerine açacağım. 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edeceğim. Elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Daha geniş bir kabın içerisine bulguru aldım daha rahat yoğurmak için. İyice yoğurmaya devam edeceğim. Ne kadar iyi yoğurursak o kadar lezzetli bir içli köfte hazırlayacağız arkadaşlar. 15 dakika boyunca iyice yoğurdum hamuru. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı un ilave edeceğim. 5 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru iyice yoğurup toparladım. Şimdi içli köfteleri yapmaya geçeceğim. Elinizin içinde yuvarlayın. Eğer herhangi bir çatlama yoksa hamurunuz hazır demektir. Şimdi içli köfteyi yapmaya geçeceğim. İç malzemeyi ocaktan indirdikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Kıymanın sıcağına yağın erimesini sağlayalım. Tereyağını koymamızdaki maksat içinin sulu sulu olması. İçerisine iri doğramış olduğum 80 gram ceviz de ilave ediyorum. Ve tekrar malzemeyi karıştırıp hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurdan bir miktar alıyorum. Ortalama büyüklüğü ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük olacak. Daha sonra hafiften elimle yuvarladıktan sonra birazcık uzunlamasını uzatıyorum. Bu şekilde açmanız daha rahat olacak. Elimi hafiften avuç içini ıslatacak kadar ıslatıyorum. Ve parmağımla açmaya başlıyorum. El şeklimi takip ederek siz de içli köfteyi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İlk etaplarda belki zorlanırsınız ama ileriki zamanlarda yaptıkça siz de çok rahat bir şekilde yapacağınıza emin olabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Biraz da açıyorum. Bu şekilde açtıktan sonra hazırlamış olduğumuz iç malzemeden içerisine dolduruyorum. Daha sonra elimizle yavaş yavaş toparlıyoruz. Elimle çevirerek ağız kısmını iyice kapatacağım. Daha sonra arka kısmını da çeviriyorum. İki tarafını da sivri olmasını sağlıyorum. Bu kısımlarını sivri yapacağım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde içli köfteyi hazırladım. Köfteleri yapıp hazırladıktan sonra derin dondurucuya kaldırıp yarım saat bekletelim. Derin dondurucuda yarım saat durdurduktan sonra gördüğünüz gibi taş gibi olmuş. Şimdi bunları buzdolabı poşetine yerleştireceğim. Kişi sayısına göre poşetlere içli köfteleri yerleştirelim. Bu şekilde hazırlayıp
Derin dondurucuda saklayacağınız içli köfteleri istediğiniz zaman kızartıp tüketebilirsiniz. 8 tane içli köfteyi buzdolabı poşetine koydum. Daha sonra ağzını toparladım ve içerisine pipeti yerleştirip içerisindeki havayı dışarı çekeceğim. İçli köfteleri vakumladıktan sonra tekrar derin dondurucuya koyup istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.